Whiteout Survival'da bu güncellemede Yamanotların arasına öyle bir şey gizlenmiş ki oyundaki tüm güç dengesi baştan aşağı değişiyor. Bildiğiniz gibi alev teknolojisi diye süsleyip püsledikleri şey aslında hepimizin beklediği T12 birliklerin ta kendisi. Üstelik saatlerimizi çalan paralı asker etkinliği nihayet yarı yarıya kısaltıldı ve o sinir bozucu kahraman açma butonu sonunda değişti. Selam ballarım, ben Gerberk kanalına hoş geldin. Hemen detaylara dalacağız ama öncesinde ufak tatlı bir teşekkürüm var. Kanala biliyorsunuz ki katıl abonelik butonları açıldı ve destek olan tüm ballarıma kocaman teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Tabi burada en yüksek katıl üyemiz olan Tuğba'ya özel bir parantez açmak istiyorum. Tüm desteklerin için sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ayrıca pin alırken pindirimi de referansımı kullanarak indirimli fiyatta alabilirsiniz. Şu anda pindirimin fiyatları sizler için uygundur. Böylece Frostlar alışverişlerinizde pindirimi tercih edebilirsiniz. Evet, en büyük olaydan başlıyoruz. Notlarda uzun anlattıkları o flame test dedikleri aslında T12 geldi demek. Yani teknoloji ağacına ekleyecekler. Kısaca mantığı şu: Helios birlikleri yani T11 açıldıktan sonra işimiz bitmiyor. Bu yeni teknolojiyle birliklerimiz o beklediğimiz devasa T12 gücüne ulaştıracağız. Burada kritik nokta şu: eyaletiniz bu teknolojiyi açtığında labirent içindeki araştırma merkezi ve Gaia kalbinin seviye sınırları da artacak. Çoğu oyuncu burada şu hatayı yapıyor: T11'i bastım bitti diyerek labirenti boşluyorlar ama T12 yolunda tıkanmamak için labirentteki girişimlerinizi aksatmayın. Ayrıca kanalda labirent videosu da var. Ufak bir not, çok bence bizi ilgilendireceğini sanmıyorum ama labirent içindeki işte bazı alan isimleri güncellendi. Glowstone artık Charmvine, Earth Lapisae Research Center gibi isim değişiklikleri olmuş. Bunlara da bilginiz olsun. Gelelim yeni Buz Ateşi Savaş İlahisi Ligi'ne. Son oyuncular için inanılmaz bir etkinlik. Neden mi? Çünkü etkinlik boyunca hiçbir asker kaybı yaşanmayacak, her zaman olduğu gibi. Çıkın stratejinizi konuşturun, sıfır risk. Savaş gücünüz düşükse bile ben girmeyeyim demeyin. Girin, maçları izleyin. Tahminler kısmında bahis yaparak bedava kaynak alın. Muhtemelen bu tahmin kısmı da bizim bu ateşinde yaptığımız tahminlere benzer bir sistem olacak. Bu da artık yeni gelecek. Bir diğer yenilik ise koleksiyon galerisi. Artık hesabınızda boş duran tüm kalıcı görünümler yani kostümler sizler için bir koleksiyon puanı verecek. Puanlar arttıkça pasif savaş istatistikleri kazanacaksınız. Yani ben bu kostümü sevmedim, aman ya almasam da olur diyecektiniz ya, buraya da bir güç sistemi bağlamışlar. Yani her kostüm artık doğrudan savaş gücü verecek. İstatistikler zaten yeterince sinir bozucuydu. Burada biraz daha harcama yapan oyuncuların öne geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, oyun nihayet bu neden böyle ya dediğimiz bazı işkenceleri düzeltmiş. Hayat kurtaran detayları Wenger Nemo ile özetliyoruz. Paralı asker kısaltıldı, o bitmek bilmeyen 50 aşamalı eziyet bir sonraki sezonda 25 aşamaya düşüyor. Harcadığınız fazla stamina farkı da 48 saat içinde postanıza iade edilecekmiş. Ayrıca kahraman çalıştırdığımız o çağrı merkezindeki hepimizin nefret ettiği hepsini kullan butonu artık çoklu alım oldu. Kaç tane anahtar açmak istiyorsanız siz özgürce seçebileceksiniz. Böylece anahtar miktarını istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Savaş hızlandırmaları kısmında ise dökümhane ve silah liginde savaş başlar başlamaz 5 adet bedava hızlandırma hakkımız olacak. Üstelik bu bedavaları artık ittifak savaşlarında kendi birlikleriniz üzerinde de kullanabileceksiniz. Kendi hızlandırmanızı yakmadan önce bu bedavaları sömürün. Arayüz rahatlığı: ordu gönderirken kahraman şeridi değilse sarı, askerinleriniz yetersizse kırmızı bir uyarı çıkacak. Ayrıca R4 üyeleri artık başka R4'lerin garnizon birliklerini kovabilecek. Yani burada da R4'lerin kovamaması, R5 bekleme sorununu çözmüşler. Ekonomi tarafında ise eski eyaletleri çok sevindirecek bir haber var. Genom ve üzeri eyaletlerde biletlerde ve haftalık kartlarda verilen ateş kristali ve özellikle ateş kristali parçası miktarları arttırılmış. Güncellemeden hemen önce kart aldıysanız korkmayın. Oyun aradaki farkı 48 saat içinde yine size posta üzerinden gönderecekmiş. Herhangi bir hak kaybı olmayacakmış. Ayrıca fırın seviyenizi 7'ye ulaştığınızda çantanıza 10 adet geri çağırma eşyası eklenecek. Tundra istasyonunda kahraman takasları artık hızlı takas butonuyla tek tuşla yapılacak. Hazır ödüllerden bahsetmişken buz ateşi madeni tutkunlarına bir müjde mi desek artık, kara haber mi? Haberimiz var. Madene özel yeni uzmanımız Keti gelecek. 16 Nisan itibariyle uygun eyaletlerde aramıza katılacak. Buzataşı madenindeki zorlukları aşmada çok işimize yarayacağı söyleniyor. Ayrıca maden eşleşmelerindeki oyuncu sayısını düşürmüşler. Yani o eski kasma ya da sorunları bir nebze çözmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz ama bence bu uzman için söyleyebileceğim en büyük şey, bu aralar her şeye uzman geliyor ve Buzataşı madeni neredeyse balina etkinliği ve çok avantajı olduğu bir etkinlik dediğimiz, yani biz para yatırmayan oyuncuların zorlandığı bir etkinlik.
Bu yüzden burada biraz uzmanın ne kadar etkisi olacak, para yatıran oyuncuyu ne kadar öne geçirecek merak etmiyor değilim. Genel olarak uzmanın açılması için gereken eyalet yaşı düşürüldü. Yani yeni sunucularda oynayan ballarım uzmanlara eskisinden çok daha erken kavuşmanız için yine bir düzenleme gelmiş. Yeni uzmanımız Kitty ile ilgili daha fazla detay geldiğinde sizlerle paylaşmak için yine burada olacağız. Videonun sonuna gitmeden önce aşağıda bazı sıkça sorulan sorular bölümü yapmışlar. İşte T12 birlikleri nasıl açarım? Eyaletiniz belirli bir yaşa ulaştığında herhangi bir Helios birliğinin T11 versiyonunu açtığınızda Savaş Akademisi'nde alev teknolojisinin kilidini açacaksınız ve buradan açabileceksiniz demiş. Yüce birlikler yani T12'leri açmak için ne kadar malzeme gereklidir? Bunları oyun içerisinde miktar için bilgilere bakın diyerek geçiştirmişler. Helios piyadeyi açtım. Yüce Nişancı yani T12'yi açabilir miyim diye bir soru gelmiş. Burada hayır, Yüce Nişancı'yı açmak için önce T11 Nişancı'yı açmış olmanız gerekiyor. Bu da demektir ki T11 piyadeyi açtıysan T12 piyadeye gidebiliyorsun diye temel sistemi güncellemiş. Peki alev teknolojisi nedir? Bir yüce birliğin kilidini açtıktan sonra T12 yani alev teknolojisi dalı kullanılabilir hale gelir ve bu birliğin istatistiklerini konuşlandırma kapasitesini geliştirir. Alev teknolojisi araştırması için hangi malzemeler gerektirir? Yine aynı çelik, rafine ateş kristali parçaları gibi ilerliyor. Ateş kristali ile ilgili eşyaları elde etmenin daha fazla yolu olacak mı diye bir soru gelmiş. Burada demiş ki evet bir sonraki sürüm güncellemesinde olacak. Uygun eyaletlerde ateş kristali ile ilgili daha fazla eşya, alev ve dişler, güç durumu, buzalanı kralı, kanyon, labirent dükkanı gibi kanallara daha fazla ateş kristali eklenecekmiş ama buradaki uygun eyaletler hangileri denk gelecek bilmiyoruz. Genel olarak özet vermek gerekirse bu güncellemede yeni bir uzmanımız var, yeni bir buz ateşi ligimiz var, bir koleksiyon galerisi elde edeceğiz. Daha sonra da rüya manzarası yani bu Dream Escape için tekrarlayan bir etkinlik haline gelecek. Tıpkı Çılgın Kavga'ya ekledikleri gibi bunu da sürekli oynayacağımızı söylüyorlar. Bunun geleceği söylendi. Yani bahsedebileceğimiz daha da farklı bir şey yok. Uzmanla ilgili daha fazla detay geldiğinde tekrar bir video hazırlarız. Eğer buraya kadar izlediysen balım, senin için en hayat kurtarıcı özellik hangisiydi? Yeni uzman Kitty hakkında ne düşünüyorsun? T12'ler için kristalleriniz hazır mı? Yorumlarda buluşalım. Benzer rehber içeriklerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok güzel bakın ballarım. Hoşça kalın.